Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün son derece pratik bir şekilde kat kat katmer poğaça tarifi hazırladım. Bakar mısınız, sanki hazır almış gibi. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı şeker. Tatlı olmuyor, merak etmeyin, tam kıvamında oluyor. 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket toz maya veya yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Ekleyelim, şöyle bir tel çırpacakla karıştırıp 5 dakika bekletelim. Yani sadece 5 dakika yeterli. Bakın şu anda dümdüz. 5 dakikanın sonunda bakın sevgili arkadaşlarım, böyle maya biraz köpürüyor. Tam istediğimiz gibi. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Kalan malzemelerimiz: yarım su bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta akı, 1 yumurta sarısını kenara ayıralım yüzeyine sürmek için. Ve 1 tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave edelim. Tuzumuzu gördüğünüz gibi çok tepeli değil de hafif tepeli olarak ekledim. Yine tel çırpacakla iyice karıştıralım ve unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Toplam un miktarı 4, maksimum 4,5 su bardağı kadar. Lütfen unu dikkatli ekleyin. Yumuşak, hafif elinize yapışan bir hamur olacak. Şöyle bir tahta kaşıkla kabaca toparlıyorum ve daha sonra seri bir şekilde yoğurmaya başlıyorum. Bu tarz börek veya poğaça hamurlarını mümkün olduğunca bir 4-5 dakika yoğurursanız unun içindeki gluten kendini salar ve yumuşar. Daha sonra poğaçanızı yaptığınızda da çok güzel kabarır. Bu yüzden mutfak robotuyla yapılan hamur çok güzel oluyor. Bakın sevgili arkadaşlarım, 4 dakika yoğurdum. Hala elime yapışıyor. Elimi bir yıkadım. Şöyle birazcık oynarsam elime yapışıyor ama hiç oynamadan bir kıvamını gösteriyorum size. Bakın orta yumuşaklıkta, böyle biraz elinizi tutan bir hamur. Hamurumuzu mayalanmaya bırakalım. Yaklaşık 1 saat sonra mayası gelmişti. Bakar mısınız? Tereyağı kullanmadık. Çünkü tereyağı ara katlara kullanacağımız için hem hamura hem dışına hiç gerek yok. Şimdi hamurumuzu bir hamur kartıyla tezgaha biraz un serperek alıyorum. Bu arada böyle bir hamur kartı birçok izleyicim bende gördükten sonra evinden artık eksik etmiyormuş. Çok önemli bir gereçtir. Şöyle parantez içerisinde ekleyeyim sevgili arkadaşlarım. Borcamla da her şeyi yapamazsınız. Bazen kelepçeli kalıbım yok diyorsunuz. İyi bir ev hanımının evinde bir kelepçeli kalıbı, fırın tepsisi zaten var. Olursa yemek içinde bir borcama olması yeterli olur. Şöyle bir kabaca düzelttim. Hamur kartıyla 4 eşit bezeye bölüyorum. Yani bu tarifin pratikliği, öyle 12-13 kat üst üste açmıyoruz. 4 tane büyük beze alalım. Şöyle elime alıyorum. Ortaya doğru kıvırarak büyükçe bir beze alıyorum. Yani toplamda 4 tane bezemiz olacak. Büyüklüğünü görüyorsunuz. Oldukça şişko, kocaman bir beze. Diğer kalanları da aynı şekilde beze alarak hazırlıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, şayet oklava kullanmakta zorluk çekiyorsanız merdane de kullanabilirsiniz. Ben oklavayla çalıştım. Merdane daha pratiktir. Bunu tamamen size bırakıyorum. Yani hiç hamur açamıyorum, ben yapamam diye hiç korkmayın. Hamurumuz çok güzel. Biraz un serperek oklava yardımı ile şöyle, ne kadar desem size, bir yaklaşık 25 santim açalım. Çok fazla açmanıza da gerek yok. Zaten oklavayla birkaç defa dokununca kolaylıkla açılıyor. Çok da fazla unlamayın bu tarz poğaça, böreklerde. Unu fazla kullanmayın. Aslında ekmekte de kullanmayın. Minimum derecede undan yardım alarak açın. Bakın sevgili arkadaşlarım, kalınlığını görüyorsunuz. Yaklaşık 25, yani maksimum 30 santim diyebilirim. Şimdi bir fırın tepsi, bir servis tepsisi var. Onun üzerine biraz un serpiyorum. Çünkü yapışmaması için. Biraz un serpip açmış olduğum bu bezeyi onun üzerine serelim. Şöyle serince zaten büyüklüğünün ne kadar olduğunu görüyorsunuz. Kenarda tam 100 gram tereyağımız var. Şimdi bu 100 gram tereyağı 3 eşit parçaya göz kararı bölün siz. Bir kısmını alıyorum. Oda ısısında olmasına lütfen dikkat edin. Bir hamur kartıyla
elimizde baştan beri kullandığımız her tarafına boş yer kalmayacak şekilde sürün. En iyi hamur kartıyla sürüyorsunuz. Elinizle de tavsiye etmem. Bakın boş yer kalmayacak şekilde sürdüm, kenara aldım. Diğer bezeyi de açtım aynı şekilde. Ben üçünü birden açıp şimdi hemen üst üste dizmeye geçeceğim. Bütün bezeleri açtık. Tekrar açmış olduğum bir bezeyi daha alttaki bezenin üzerine bırakalım. Şöyle biraz sağını solunu düzeltelim. Yine kenardaki 100 gram tereyağımızdan bir parçasını sürdük. 3 parçaya ayırmıştık. Yine büyükçe bir parça alıp hamur kartıyla boş yer kalmayacak şekilde sürüyorum. Diğer parçayı da üzerine alıyorum. Yani en üst parçamızda, en üst eklediğimiz bezede tereyağı olmayacak. Çünkü açarken olmaz, oklavanıza yapışır. Bu üçüncü katımızdı. Kalan tereyağın hepsini de bu kata yine boş yer kalmayacak şekilde sürüyorum. Ve en üst kata da boş olan, yani kenarda açıp hazırlamış. Önemli olan hiçbir yer boş kalmasın. O zaman böyle kat kat ayrılmaz sevgili arkadaşlarım. Üçüncü bezeyi de şöyle güzelce üzerine bıraktım. Yine kıyısını köşesini düzeltebilirsiniz. Şimdi alttaki yağlı olduğu için tutuyor zaten. Ama siz kaldırıp çekiştirin, hiç önemli değil. Şimdi 4 tane bezemizi ara katlarına tereyağı sürerek hazırladık. Şimdi sevgili arkadaşlarım buna temiz bir mutfak poşetini üzerine örtüp buzdolabına alalım. Yani yağın tamamen donup stabil olması gerekiyor. Yani yağ yumuşak olmasın. Acele ederseniz 5 dakika bekletip hemen açarsanız tereyağı hamura yer, kat kat olmaz. Dolaba aldım. 30 dakika beklettim. Varsa vaktiniz 40, 45, 50 dakikada bekletebilirsiniz. 30 dakikanın sonunda şöyle bir kontrol edin. Yağ tamamen donmuştu. Yine tezgaha çok az un serperek 4 tane bezemizi şöyle pratik bir şekilde tezgaha alıyorum. Yine bir oklava yardımıyla birazcık açalım. Yani çok fazla değil. Açma esnasında da yine çok bastırmayın. Çok bastırırsanız yine hamur tereyağını yer, poğaça gibi olur. Bizim buradaki amacımız kat kat olması. Bunun için de bu açma olayında çok fazla gücünüzü kullanmayın. Şöyle bir ters çeviriyorum. Diğer tarafına da çok zarif bir şekilde oklavayla, yani hiç basmadan sadece düzeltiyorum. Kıyısını köşesini de elimle hafif çekiştirerek yuvarlak, mümkün olduğunca yuvarlak yapıyorum. Hani olmasa da olur, yamuk yumuk olsa da olur, hiç önemli değil. Ben şöyle çekiştirerek birazcık yuvarlak yaptım. Yani açtığım ölçüde yaklaşık bir 50 santim. Zaten çok kolay bir şekilde bu ölçüye geliyor. Bir rulet yardımıyla toplamda 16 eşit parçaya bölelim. Yani 2 tepsi katmer poğaça çıkacak. Çok da bereketli. Onu da belirtmek isterim. Kesiş şeklimi görüyorsunuz. Önce 4'e böldüm, sonra 8'e, sonra da 16'ya bölerek aynı anda hepsi eşit olacak şekilde parçalar çıkardım. Kenarda daha önce hazırlamış olduğum 120 gram beyaz peynir ve maydanoz var. Siz arzu ederseniz başka bir harç da kullanabilirsiniz. Kıymalı da olur, kaşarlı da olur, patatesli de olur. Tamamen size bırakıyorum, zeytinli de olur. Peynirli harcı şöyle birer tane, bir tatlı kaşığı olacak şekilde kenarlarına bırakıp daha sonra katlayarak son şeklini veriyorum. Çok zevkli bir çalışması var sevgili arkadaşlarım. Böyle yaptığınızda inanın ki mutfakta uğraşmak terapi gibidir. Birçok izleyicim yazıyor, hani mutfaktan hiç hoşlanmazdım. Artık Selva Hanım siz de izledikçe hoşuma gidiyor. Mutfakta uğraşmak terapi gibidir. Hele böyle tarifleri yapın. Mis gibi, içinde ne olduğunu biliyorsunuz. Çoluğunuz, çocuğunuz, aileniz. En azından içinde kimyasal yok, koruyucu yok. Böyle mis gibi ev yapımı katmer poğaçalarınız hazır oluyor. Şöyle her açıdan size gösterdim. Bütün poğaçaları sararak bitirdim. 2 tepsi poğaçamız çıktı. Şimdi üzerini temiz bir mutfak havlusuyla örtüp tepsi mayası için tekrar dinlendirelim. Tepsi mayası bütün mayalı poğaçalarda çok çok önemlidir. Lütfen atlamayın. Yaklaşık 25-30 dakika. Bir tane yumurta sarımız vardı. İçine 1 yemek kaşığı süt ilave edip iyice açalım. Yumurta sarımız hazır. Şimdi ilk olarak yaptığım tepsiyi, yani ilk bitirip de tepsi mayasına bıraktığım tepsiyi önce pişirelim.
Üzerine yumurta sarısını sürerken çok zarif hareketlerle sürün. Basmayın, çok iyi kabarmış gördüğünüz gibi. Yumurta sarısı sürüp biraz susam serptim. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 35-40 dakika pişmeye gönderdim. Birinci tepsimiz pişerken ikinci tepsiye de yumurta sarısı sürüyorum. Üzerine susam serpiyorum ve hazırlıyorum. Ne kadar güzel kabardığını da görüyorsunuz tepsi mayasından. Ve ilk tepsimiz fırından çıktı sevgili arkadaşlarım. Baştan şu ana kadar 3 kat 4 kat kabardı diyebilirim. Güzelliğine bakar mısınız? Çok pratik çalıştık. Sizi yormayan bir tarif. 4 bez aldık, katladık, kestik. Çok pratik ve görünümü de çok güzel bir poğaça. Ve sunum için hepsini hazırladım. Sizlere büyük bir zevkle şöyle tüm açılardan nasıl göründüğünü göstermek istiyorum. Yani tam böyle masaya getirdiğinizde gerçekten böyle göz kamaştıran bir lezzet ve görüntüsü var. Ve büyük bir zevkle doku testine geçtim. Çok güzel, çok pratik. Bir tane yumurta kullandık. Öyle malzemesi de abartılı değil. Kullandığımız yağ miktarı 100 gram tereyağı. Bakın sevgili arkadaşlarım, sanki bir kruvasan gibi bastığınız an zaten içi boş. Böyle puf diye iniyor. Katlarını da tek tek görüyorsunuz. O tereyağın verdiği güzel aromada ayrı bir lezzet katıyor. Bugün sizlere böyle yapımı çok pratik bir katmer poğaça tarifi hazırladım. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Bu güzelliği farklı açılardan sizlere tekrar gösteriyorum. Ben de bu arada bakarken bayılıyorum. Tekrar yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.